Issız bir adada yaşamak, modern dünyanın gürültüsünden uzaklaşarak doğayla baş başa kalmanın en saf hali. Teknolojinin ve sosyal yaşamın sunduğu kolaylıklar olmadan hayatta kalmak, yalnızca insanın içgüdülerini ve çevresiyle uyumunu sınar. Yalnızlık, sessizlik ve doğanın acımasız gerçekleri, böylesine izole bir yaşamda her gün yeni bir mücadeleye dönüşür. Peki insan zihni ve bedeni bu şartlara ne kadar dayanabilir? Hayatta kalma içgüdüsü, modern insanın konforlu alışkanlıklarını geride bırakıp vahşi doğanın zorlu koşullarında nasıl yol gösterici olur? Bu videoda bir Japon asker olan Teruo Nakamura'nın ve İtalyan Robinson Crusoe lakaplı Mauro Morandi'nin ıssız bir adada yaşamlarına ve doğayla nasıl baş ettiklerine tanık olacağız. İyi seyirler. İkinci Dünya Savaşı hiç kuşkusuz tarihteki en büyük yıkım dönemlerinden biri. Öyle ki kahramanlıklarıyla tarihe geçen askerlerin, büyük acılara maruz kalan masumların ve insanın içini ürperten olayların hikayesi yıllardır anlatılıyor. Bu korkunç savaşın içerisinde büyük kahramanlıklar ve trajediler olduğu kadar ilginç hikayeler de vardı. İşte 2. Dünya Savaşı'nın en ilginç hikayelerinden birisi de Teruo Nakamura isimli Japon askerinin başından geçmişti. Teruo Nakamura 2. Dünya Savaşı bittikten yıllar sonra bile ülkesi için savaşmaya devam etti. Çünkü 1974 yılına kadar savaşın bittiğinden haberdar değildi. Nakamura yıllar boyunca küçük bir kulübede, ıssız bir adada yalnız bir yaşam sürdü. Nakamura ülkesine döndüğünde azim ve sadakat timsali olarak gösterildi. Ama önce bu ilginç hikayeye en başından başlayalım. Teruo Nakamura 8 Ekim 1919'da Tayvan'da doğdu. Kendisi Tayvan'daki yerel bir topluluk olan Amis kabilesinin bir üyesiydi. 1943 yılına kadar Tayvan'ın dağlık bölgelerinde yoksul bir yaşam sürdü. 1943 yılında ise Japon İmparatorluk Ordusu'na gönüllü olarak katıldı. Teruo Nakamura orduya katıldıktan kısa bir süre sonra Morotai adasına konuşlandırılan askerlerin içerisinde yer aldı. 1945 yılında Morotai adası Amerikan birliklerinin saldırısına uğradı. Nakamura ve arkadaşları direndiler fakat çok sayıda kayıpları vardı. Hayatta kalan Japon askerlerinin çoğu ya teslim oldu, ya yakalandı ya da açlıktan öldü. Az sayıda Japon askeri ise adanın ormanlık bölgelerine doğru geri çekildi. Aralarında Teruo Nakamura da vardı. Günler geçtiği halde Teruo Nakamura'dan hiçbir haber gelmiyordu. Bu sebeple Japon ordusu tarafından ölü olarak ilan edildi. Böylece ailesine de Nakamura'nın savaşta öldüğü bildirildi. Fakat inatçı Nakamura 30 yıl sonra tekrar hayata dönecekti. Nakamura ve arkadaşları adadaki günlerini muz ve balık yiyerek geçiriyorlardı. Öte yandan düşman askerlerine karşı taarruza geçmenin çarelerini tasarlıyorlardı. Komutanım bana savaşmamı söyledi. Nakamura'yı ayakta tutan şey komutanından aldığı işte bu emirdi. Japon ordusu adadaki askerlere bozguna uğramaları halinde adanın iç kesimlerine konuşlanmalarını ve gerilla savaşı yürütmelerini emretmişti. Oysa 1945 yılında uçaklardan adaya savaşın bittiğine dair broşürler atılıyordu. Bu broşürler Nakamura ve arkadaşlarının da eline geçti. Fakat onlar yine savaşın bittiğine inanmadılar. Bunun düşman propagandası olduğuna karar verdiler. Böylece Nakamura ve arkadaşlarının ada yaşamı devam etti. Sebebi kesin olarak bilinmese de 1956 yılında Teruo Nakamura arkadaşlarını terk etti. Böylece Nakamura, Morotai adasında tek başına yaşamaya başladı. Ormanlık alanda kendisine küçük bir kulübe inşa etti ve buraya yerleşti. Hayatta kalmak için yıllardır olduğu gibi muz yiyordu. Ancak patates yetiştiriciliğine de başlamıştı. Düşmanlar tarafından fark edilmemek için sadece geceleri dışarıya çıkıyordu. Ay döngülerini takip ederek geçen günleri hesaplıyor, uzun bir ipe attığı düğümlerle ayları ve yılları takip etmeye çalışıyordu. Ada hayatının zorlu şartlarına uyum sağlamıştı. Nakamura daha sonra yaptığı bir açıklamada adadayken hayatta kalmanın tek amacı haline geldiğini söyledi. Fakat bu hiç kolay olmamıştı.
Teruo için hayat bir şekilde akıp giderken bir gün ilginç bir şey olur. Teruo Nakamura yıllar sonra Bay Kolay isimli adamla tanışır. Nasıl tanıştıkları hakkında detaylı bir bilgi yer almasa da bazı teoriler vardır. Bir tanesi ve en olası senaryo Bay Kolay'ın tekneyle adaya ulaşıp tesadüfen karşılaşmış olmalarıdır. Nakamura'nın hayatta kalmasında Bay Kolay'ın oldukça büyük bir etkisi vardı. Çünkü Bay Kolay 2. Dünya Savaşı'nı sürdüren son askerin temel ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ancak birkaç yıl sonra Bay Kolay yaşamını kaybetti. Buna rağmen Bay Kolay'ın oğlu Nakamura'ya yardım etmeye devam etti. Öte yandan Nakamura savaşın bittiğine hala inanmıyordu. Adanın üzerinde uçan yeni model uçakları hayretle izliyor ve silahlanma yarışının geldiği boyutlara şaşırıyordu. Bay Kolay isimli adamın oğlu yetkililere Nakamura'dan bahsetti. Çünkü Nakamura'nın sağlık durumunun kötüye gittiğini düşünüyordu. Son askerin bulunmasına dair diğer bir iddia ise adanın üzerinde uçan uçağın Nakamura'yı fark ettiği şeklinde. Ne şekilde olursa olsun yetkililer bu inatçı askerden haberdar oldular. Böylece Japon hükümeti ile Endonezya hükümeti ortak bir arama çalışması başlattı. Nakamura'yı bulmaya gelenler Japon bayrağını gösterdiler ve ülkenin milli marşını okudular. Çünkü Nakamura ancak bu şekilde ikna olacaktı. 2. Dünya Savaşı'nın son askeri yıllardır sürdürdüğü savaşı 18 Aralık 1974 yılında nihayet sonlandırdı. Genç bir adam olarak katıldığı savaş ancak 55 yaşına geldiğinde sona ermişti. Nakamura hayata döndü fakat çok şey değişmişti. Henüz bir bebekken ayrıldığı oğlu yetişkin bir adam olmuştu. Annesi ve babası çoktan hayatlarını kaybetmişlerdi. Eşi ise başka bir adamla evlenmişti. Hatta savaşın başlarında Japonya'nın kolonisi durumdaki Tayvan artık Çin'in egemenliğindeydi. Yani Nakamura yıllardır büyük bir bağlılık duyduğu Japonya'nın vatandaşı bile değildi. Nakamura artık Japon vatandaşı olmadığı için hükümet ona yardım etmek istemedi. Fakat Japon hükümetinin bu tutumu kamuoyu tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Çünkü Nakamura ülkesine büyük bir sadakatle bağlı kahraman bir askerdi. Tepkilere daha fazla dayanamayan Japon hükümeti Nakamura'ya hatırı sayılır bir emekli ikramiyesi ödedi. Savaş bittikten 30 yıl sonra doğduğu topraklara dönmeyi başaran Nakamura son yıllarını burada geçirdi. Nakamura bir röportajında sağlıklı görünmeme rağmen çok yorgunum diyordu. Buna rağmen yıllar sonra ailesinin hayatta kalan üyeleriyle bir araya gelmek onun için büyük bir sevinç kaynağıydı. Nakamura hayata döndükten 4 yıl sonra 1979'da akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi. Bir başka ıssız adada yaşayan Mauro Morandi isimli adamın hikayesi de oldukça ilginç. Ancak videomuzun bu kısmına geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ıssız ada yaşamlarına meraklıysanız 32 erkekle bir adada tek başına yaşayan kadının hikayesini konu aldığımız belgeselimizi de izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bahsettiğim videoya kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hikayemize dönecek olursak dünya Mauro Morandi'yi İtalyan Robinson Crusoe olarak tanıdı. 32 yıl boyunca yaşadığı ve gözü gibi baktığı minik adası Budelli'yi terk etmemek için verdiği mücadeleyle sosyal medyanın sevgilisi haline gelen 82 yaşındaki Mauro Morandi baskılara dayanamayarak 2021 yılının Nisan ayında pes etti ve Budelli'den ayrılıp takım adaların en büyüğü olan La Maddalena'da bir apartman dairesine taşınacağını açıkladı. Ama Morandi'nin hikayesi burada bitmedi. İşte film gibi bir hayat hikayesi. İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Modena şehrinde doğan Morandi, denizci ruhlu bir insandı. Beden eğitimi öğretmenliği yapıyordu ama asıl tutkusu denizdi. Hayattaki en büyük hayali de bir adada yaşamaktı. 80'lerin sonlarında tüketim toplumu, siyasi olaylar vesaire sonucu şehir hayatı yaşanmaz hale gelince Polinezya adalarına yerleşmeye karar verdi. Pılını pırtını topladı, ailesine veda etti ve 1989 yılında katamaranına atlayıp Güney Pasifik'e hep hayalinde canlandırdığı o muhteşem hayata doğru yola koyuldu. Hayatını değiştiren şey de bu yolculuk sırasında yaşandı. Katamaranı arızalandı ve Morandi Akdeniz'in ortasında Sardinya açıklarında kala kaldı. Teknenin bozulduğu noktaya en yakın yer La Maddalena takım adalarıydı. İlk etapta burada biraz çalışıp para biriktirdikten sonra teknesini tamir ettirip yola devam etmeyi düşünmüştü.
Ancak biraz daha uzaktaki daha küçük bir adayı görünce hayallerini kurduğu hayat için Polinezya'ya kadar gitmesine gerek kalmadığını anlamıştı. Gördüğü yer pembe kumlu sahiliyle ünlü minik Budelli'ydi ve tam da bu dönemde adanın bakımını üstlenen görevli emekli olmak üzereydi. Morandi bunu öğrenince ani bir kararla yolculuğuna devam etmekten vazgeçti. Teknesini sattı, emekli olan görevlinin yerine adanın bakımını üstlendi ve birkaç ay öncesine kadar adada bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınakta yaşadı. Budelli'nin sahilindeki pembe kumların çalınmasını önlemek amacıyla turistlerin burada zaman geçirmesi ve denize girmesi 90'lı yıllarda yasaklandı. Lakin günübirlik ziyaretçiler tekneyle adaya inip plajın arkasında kalan patikada yürüyüş yapabiliyorlardı. Morandi, Budelli'de geçirdiği 32 yıl boyunca adayı sorunlardan korudu. Bakımını ve temizliğini üstlendi. Hatta bir tur rehberi gibi günübirlik ziyaretçilere adanın bitkileri ve hayvanları hakkında bilgiler bile verdi. Bu sayede Daniel Defoe'nun ünlü kahramanı Robinson Crusoe ile özdeşleştirilir ve ünü dilden dile yayılır oldu. En ilginç misafirleri arasında Formula 1'in eski patronu Flavio Briatore ile o zamanki sevgilisi Naomi Campbell da bulunuyordu. Çift, Morandi ile yemek yiyebilmek amacıyla adaya gitmiş. Morandi misafirlerine en fazla kahve ikram edebileceğini söylemişti. Bunun üzerine Briatore ve Campbell teşekkür edip adadan ayrılmıştı. Morandi için hayatın akışı 2013'te bir kez daha değişti. Yiyeceği deniz yoluyla ana ada La Maddalena'dan gelen Morandi'nin ışıkları, buzdolabı ve internet bağlantısı ise kendi yaptığı bir güneş enerjisi sistemiyle çalışıyordu. Kış aylarında hiçbir ziyaretçi bulunmayan adada Morandi'nin günleri odun toplamak, okumak ve uyumakla geçiyordu. 2013 yılında Morandi'nin kaderi bir kez daha değişti. Adanın sahibi özel şirket iflas etti ve Budelli'yi satışa çıkardı. Önce Yeni Zelandalı iş adamı Michael Harte adayı almak için teklif sundu. Ancak protestolar ve İtalyan hükümetinin müdahalesiyle Harte adayı alamadı ve iş yargıya intikal etti. 2016 yılında Sardinya Mahkemesi adanın yeniden kamu malı haline gelmesine karar verince yönetim La Maddalena Milli Parkı'na devredildi. Yetkililer adayı bir çevre gözlem ve eğitim parkına çevirme kararı alırken Morandi'nin içinde yaşamakta olduğu sığınakta gerekli izinleri almadan bazı değişiklikler yaptığına ve adadan ayrılması gerektiğine karar verildi. Sonuçta Morandi'ye yine yol göründü. Morandi 2020 yılının Temmuz ayında Guardian'a "Doğanın ortasında yaşamaya çok alıştım. Modena'ya dönüp de ne yapacağım? 80'lerindeki diğer insanlar gibi iskambil oynayıp barlara mı gideceğim? Yok artık. Doğaya kötü davranan bir topluma geri dönme fikri benim için çok rahatsız edici. Doğanın sevilmeye ve saygı görmeye ihtiyacı var" demişti. Morandi, Budelli'den en son 2018'de ayrıldığını, Modena'ya gidip ailesini ziyaret ettikten sonra adaya geri döndüğünü de söylemişti. O tarihte henüz adayı boşaltma tebligatı yapılmamıştı. Ama Morandi'nin adasında kalabilmesini isteyenler sosyal medya kampanyalarına çoktan başlamıştı bile. Atılan imzalara, paylaşılan mesajlara, yapılan çağrılara karşın Morandi, La Maddalena Milli Parkı'ndan gelen boşaltma baskılarına daha fazla direnemedi ve taşınacağını açıkladı. O zaman verdiği röportajda Morandi, Modena'ya dönmesinin mümkün olmadığını, onun yerine La Maddalena'da bir apartman dairesine taşınacağını belirterek "Kasabanın dışında yaşayacağım, merkeze sadece alışveriş için gideceğim. Bunun dışında kalan zamanlarda yine kendi kendime olacağım. Hayatım çok değişmeyecek, yine denizi görebileceğim" diye konuşmuştu. Guardian gazetesi Morandi ile La Maddalena'daki yeni hayatını başladıktan 3 ay sonra yeniden bir araya geldi. Bir zamanlar bütün bir adaya evim diyen Morandi, bugün 1+1 bir apartman dairesinde yaşıyor. Eskiden aylarca kimseyi görmeden yaşarken, bugün etrafı komşularla, dükkanlarla, ışıklı tabelalarla çevrili. Önceden bütün bir gün boyunca nerede olursa olsun kafasını kaldırdığında denizi gören yaşlı adam, şimdi doğru yerde durduğu takdirde karşıdaki binaların arasındaki boşluktan bir deniz parçası görebilirse kendini şanslı sayıyor.
Morandi Guardian'e yaptığı bir açıklamada "Sessizliğe çok alışmıştım. Şimdi sürekli bir gürültü var. Müzik, motosikletler, insanlar. O kadar çok dikkatim dağılıyor ki düşünemiyorum bile" diye konuşmuştu. Adadan ayrıldıktan sonra geçen 3 ayda kamuoyunun hayatına duyduğu ilginin azalmasını beklediğini de belirten Morandi, bunun tam tersinin yaşandığını, dünyanın her yerindeki hayranlarından mesajlar almaya devam ettiğini söyledi. Bu mesajların en yenilerinden birinde Mauro, yalnızlığın üstadı yazıyordu. Morandi ayrıca gazetecilerin görüş almak için kendisini aramaya devam ettiğini, hayatını kitap veya film senaryosuna dönüştürmek isteyenlerin de sık sık kapısını çaldığını anlattı. "Bu derliden ayrıldıktan sonra kimsenin benimle konuşmak istemeyeceğini düşünüyordum" diyen Morandi, "Bilakis siz gazeteciler peşimi bırakmıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Kendisine yönelik merakın neden bu kadar güçlü olduğuyla ilgili soruya da "Sanki insanlar kendilerinin asla cesaret edemeyeceği bir şey yapmayı bana havale etmişler" gibi yanıtını verdi. Morandi, bu derliden ayrılmadan önce Milli Park yetkilileriyle bir anlaşmaya vardıklarını, kendisine adadaki çalışmalar bittikten sonra bakıcı olarak geri dönebileceğini söylendiğini de anlatmıştı. Bu derle bugün kapalı devre kamera sistemleriyle korunuyor. Yakın zamanda bazı eşyalarını almak için adaya gittiğini belirten Morandi, "Felaketti" diye konuştu. "Kumsallar alt üst olmuştu. Bunun olacağını biliyordum. Ben gittikten sonra turistleri eğitecek hiç kimse kalmadı. 2020 kışı çok sert geçti. Çok fazla yağmur yağdı. Neredeyse hiç güneş çıkmadığından elektrik üretmek çok zor oldu. 3 ay boyunca konserve yiyerek yaşadım. 82 yaşındayım ve orada hayat oldukça büyük bir zorluk haline gelmişti. Bir bacağım sakat ve yürümek gerçekten çok zorlaşmıştı. Kayalardan düşsem kimse bana yardım edemezdi." Morandi bu derliden ayrıldıktan sonra yeni bir hobi edindiğini de söyledi. Bugün La Maddalena'nın mimarisinin fotoğraflarını çekerek oyalanan yaşlı adam, bir yandan da Modena'da yaşayan 3 kızıyla arasını düzeltmeye çabaladığını da anlattı. "Yaptığım tercihten hiçbir zaman pişman olmadım ama kolay olduğunu da söyleyemem. Bu derlede yaşamaya karar verdiğimde kızlarım birer yetişkindi ve kararımı kabul ettiklerini düşünmüştüm. Gerçeğin öyle olmadığını çok sonra anladım. Kızlarımdan biri benimle 4 yıl konuşmadı. Çok yakın bir zamanda yeniden konuşmaya başladık." Röportajdan sonraki gün Modena'ya gitmek için yola çıkacağını da belirterek "Bu derli macerası bitti" diye konuştu. Şu anda 85 yaşında olan Morandi'nin sağlığı kötüleşti. "Diyabet semptomlarım patladı. Her zaman bu hastalığım olmasına rağmen. Tansiyonum çok yüksek, bacağım ağrıyor, neredeyse felç geçiriyordum. Düzenli tıbbi yardıma ve sık hastane kontrollerine ihtiyacım var. Bacağım yüzünden neredeyse yürüyemiyorum. Hap alıyorum ve günün çoğunu küçük evimin içinde kilitli kalıyorum. Adanın en çok özlediğim yanı sessizliği. Burada geceleri çılgın bir trafik var. Yukarı aşağı giden arabalar ve motosikletler uyumama izin vermiyor. Beni çıldırtıyor. Bazen daha fazla insanın etrafında olmak bunaltıcı olabiliyor." Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta dünya üzerindeki en ilginç kabileleri anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.